Selamlar arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çıktık araziyi biraz dolaşalım istedik. Yalnız arazinin her tarafından domuzlar girmiş. Tellerimi perişan etmişler. Ben de bugün kapan kurmaya niyetlendim. Domuz kapanı kuracağız birlikte. Biliyorsunuz ben domuz yakaladığımda ya da avcılar vurduğunda, onlardan aldığımda onun güzelce parçalayıp kasaplığını yapıp daha sonra köpeklere yemek yapıyorum. Köpeklerin yemeği de bitti, azaldı daha doğrusu. Mamaları falan var da etleri bitti. Şimdi onlara umuyorum bir domuz yakalayabiliriz. Hem de size teli ne hale getirmişler onu göstereyim. Evet, bakın arkadaşlar. Şurada, bilmiyorum görünebiliyor mu? Şöyle bu teli parçalamışlar. Altından araziye girmişler. Devam edelim. Şurada yine aynı şekilde. Bakın burayı teli parçalamış. Buradan arazinin içine girmiş. Hem gezelim hem de bir bakalım neler var neler yok arazide. Eski mısır tarlasının olduğu yere doğru geliyoruz. Özellikle burada şu aşağıdaki kısımdan çok fazla domuz giriyor içeri. Ben de kapanı oraya kuracağım. Buraya geçen yıl, ondan önceki yıl yani bu yılın dışında hep mısır ekiyordum arkadaşlar bu alana. Güzel de mısır oluyor burada. Ama işte domuzlar fırsat vermiyorlar. Bu arada lütfen rica ediyorum gereksiz duyar kasmayın. İşte canlıların yaşam hakkı bilmem ne bilmem ne bilmem ne gibi. Ben de bir hayvan severim, doğayı seviyorum. Hayvanlara zarar vermek istemiyorum ama bir çiftçi olarak da burada yaşamam için domuzlarla bir şekilde mücadele etmem gerekiyor. Ayrıca köpeklerimin, kedilerimin de karnını doyurmam gerekiyor. Diğer hayvanlara hiçbir şekilde ne ateş ederim ne de tuzak kurarım ama domuzlar dediğim gibi benim burada yaşam hakkımı elimden aldığı için ben de nefsi müdafaa kendimi savunmak durumundayım. Yani lütfen gereksiz duyar kasıp işte doğa seversin, domuz mu öldürüyorsun, domuz mu yakalıyorsun gibi şeyler yazmayın. Önce çiftçinin neler çektiğini, o hayvanlardan neler çektiğini bir araştırın isterseniz. Onun dışında dediğim gibi en az sizler kadar doğa ve hayvan severim ben de. Bir hikaye anlatacağım size. Yaklaşık 3 yıl önce benim çok sevdiğim abilerimden bir tanesi beni ziyarete gelmişti. Tam da mısır zamanı. Recep abi günlerce burada domuz nöbeti tuttuk. Gece sabaha kadar burada domuz nöbeti tuttuk. Ondan sonra ertesi gün hasat yapacağız burada. Recep abiyle sabaha kadar nöbet tuttuk. Domuzlar gelmediler tabii bizim sesimizden, kokumuzdan gelip hiçbir şey yapmadılar. Sabah saat 6.30 civarı dedim ki Recep abi hadi gidip bir şeyler yiyelim ondan sonra gelir hasatımızı yaparız. Mısırları hasat ederiz. Eve gittik. En fazla 1-1,5 saat yemek yedik, kahvaltı yaptık, çay içtik. Ondan sonra döndük geldik. Tarlanın yarısı yerdeydi. Yarısını domuzlar yemişler. Sürü halinde girmişler. Tarlayı perişan etmişler. Ondan sonra biz de kalan yarısını hasat ettik. Yani domuzlar çok fazla zarar verebiliyor arkadaşlar. Bu arada bakın burada resmen yol yapmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çitin kenarından o kadar çok geçmiş ki acaba nereden giriyor burada? İşte şuradan. Bakın size girdiği yeri de göstereyim. Şuradan girmiş. Bakın buradan resmen yol yapmış. Sürekli buradan çalışmış. Buranın altını kapatmam lazım. Ya da buraya kapan kurmam lazım. Domuz buradan girmiş ve arazinin içerisinde dolanmış. Bakın burada resmen patika yapmış domuz. Buralarda fink atmış. Arazinin her tarafında dolaşmış. Diyorum ya Allah'tan bu yıl şey ekmedim. Mısır falan ekmedim. Eğer ekmiş olsaydım alabilmem mümkün değildi. Bakın burayı da şişirmiş. Buradan da girmiş. Görünüyor mu bilmiyorum.
Gidelim bakalım aşağı doğru. Burada bir tane melekler ormanı için fidan dikmiştim. O fidanı da kırmış. Buraları kazmış. Domuzlar bir de böyle kök falan bulabilmek için yumuşak gördükleri ya da burada bir şey çıkar dedikleri yerleri kazıyorlar. Arazinin bu bölümünde bayağı bir aktivite yapmışlar. Bakın şuradan bir yol yapmış. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yapayım. Şuradan oldukça çok girmiş çıkmış. Ve galiba en çok girip çıktığı yer de burası. Burada bayağı girmiş çıkmış. Hatta benim kapanımı da nereye götürmüş? Aşağı götürmüş. Ben onu çıkarayım şimdi buraya kurayım. Şimdi bunu öyle bir yere koymalıyız ki bunu kurmak da biraz zor arkadaşlar. Şimdi şu yanlara basmak lazım önce. Şuraya basıyoruz, şuraya basıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Evet. Ama önce şunu da buradan çıkarmam lazım. Şimdi şöyle indirdim. Bunun altına takmam lazım. Evet. Şu anda kapanımız kuruldu. Şu anda kapan kuruldu. Ben yanımda şey getirmiştim. Domuzun ilgisini çekebilecek sebzeler, mebzeler getirmiştim. Buralara koyacağım. Gelip buraya bastığında domuzu yakalamış olacağız. Ben bu sebzeleri buraya koyacağım. Evet. Kapanımız hazır. Ve şurada da direğe bağlı. Yakalandığı zaman kaçamayacak. Bu gece muhtemelen domuz bu kokuyu alıp gelecektir buraya. Buraya yakalanacaktır. Gerçi buralara yakalanınca da etrafı bayağı bir dağıtacaktır. Yarın sabah birlikte gelir bakarız. Neler olmuş. Hadi gidelim. Evet. Tuzağımızı kurduk. Artık yarına bakacağız neler olacak. Muhtemelen sürü halinde giriyorlar. Yani birden fazla domuz giriyor. Yarın sabah yine birlikte gelir kontrol ederiz neler olmuş diye. Tarlanın, arazinin her tarafını kazmışlar yani. Kazmadıkları yer yok domuzların. Neyse iyi ki bu yıl ekmemişim. Burada bir şey ektiğin zaman mutlaka başında durman lazım. Ya da çok daha farklı önlemler alman lazım. Dikenli çit, ondan sonra elektrikli çit gibi. Elektrikli çit döşemiştim ben aslında buraya. Ama arazi çok büyük ve alan çok geniş olduğu için her gün kontrol etmek gerekiyor. Diğer türlü şeyler, otlar büyüyorlar ve elektrikli telin çalışmasına izin vermiyorlar. O yüzden
başında duramadığın zaman burada bir şeyler ekmenin çok anlamı yok. Umuyorum seneye çok daha güzel bir şekilde, daha dikkatli bir şekilde ekim yapacağım ve etrafını koruyacağım. Çitlerimi sağlamlaştıracağım. Bu arada çok kötü patladı. Umarım görüntü iğrenç olmamıştır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bakalım yarın neler olacak. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Yarınki videomuzda da acaba domuzu yakaladık mı? Birlikte bakacağız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, şen kalın. Haydi eyvallah.